Merhabalar, ben Yüksel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bikini giyen herkesin rahatlıkla kullanabileceği ölçülerde klasik boyutta bir bikini örmek istedim. Güzel, benim çok hoşuma gittiğim bir model. Sık iğne ve üçlü trabzanlardan oluşan kafes, kutucuk görünümlü bir model. Bunu da gene internette çok beğendiğim, yıllardır da örmek istediğim bir modeldi. Bu sefer bunu denemek istedim. İp Nako pırlanta, tığ 2,5 milim. Bir odaklanma sorunu var herhalde. Bilmiyorum, görünebiliyor mu? 20 zincir çektim. 2 de yukarı dönüş fazlası 2 zincir daha çektim. Üzerine dolayıp ikinciye bir çakma sık iğne yapıyorum. Ve örgünün tamamı çakma sık iğne, yani yarım trabzan örülüyor. Şimdi bu şekilde zincirin sonuna kadar 20 çakma sık iğne örüyorum. 20 yarım trabzan ya da çakma sık iğne ördüm. Şu ilk başladığım yere bir işaret iğnesi takıyorum. Yeni başlayanlar bu iğneden faydalanabilirler. Son nereye batacaklarını görmeleri açısından bayağı bir yardımcı olur. Şimdi 20 çakma sık iğneyi yaptım. Son battığım, son sık iğneyi ördüğüm yere 3 kere daha örüyorum ve 4 tane oluyor. Yani aynı yuvada, yuvarlakta 4 tane sık iğne oluyor. 1 2 zincir üzerine doluyorum. 4 kere daha aynı yuvarlığa batıyorum. Sonra şurada bütün trabzanların üzerlerine tek tek aynı şekilde örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Son sık iğneyi de ördüm. Şimdi şuradan başlayıp yukarı doğru şu iki zincir çektiğimiz yere kadar 23 çakma sık iğne, bu tarafta da 23 çakma sık iğne olması gerekiyor. Şimdi tekrar bir zincir çeviriyorum, üzerine doluyorum, hemen dibine tekrar aynı şekilde çakma sık iğne olarak şu sıranın sonuna kadar örüyorum. Evet, 23 çakma sık iğneyi ördüm. Şu aradaki iki zincire geldim. Onun da içine 2 çakma sık iğne ya da yarım trabzan ördüm. 2 zincir tekrar üzerine doluyorum. 2 çakma sık iğne. 1 2. Sonra gene şurada yaptığımız gibi örerek aynı şekilde iğnenin olduğu yere kadar örmeye devam ediyorum. Bir sıra daha ördüm. İğneyi artık çıkardım. Gerek yok. Tekrar döndüm. Gene
o zincir boşluğuna 2 çakma sık iğne, 2 zincir, 2 sık iğne ve gene aynı şekilde örmeye devam ediyorum. 8 sıra 8 sıra öreceğim. Sonra artık kafesler başlayacak. Evet, 8 sırayı ördüm. Şu orta, şu ilk sıra 2 4 6 8. Şimdi kafes başlıyor. İkili trabzan kafesler. 2 zincir çektim. Döndüm. Hemen aynı yere ikili trabzan 3 kere. Araya 2 zincir. 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye. Yine aynı boşluğa 3 ikili trabzan. 2 zincir. 1 2 3 atlıyorum. Dördüncüye. Yine aynı boşluğa 3 tane ikili trabzan. 2 zincir. 1 2 3 dördüncüye. Aynı boşluğa 3 ikili trabzan. Bu şekilde şu 2 zincire kadar örüyorum. Bu zincir olan yere geldim. 2 zincir çektikten sonra gene 3 trabzan, 2 zincir, 3 trabzan. Şimdi bu benim ördüğüm B-kap. Eğer daha küçüğü örmek isterseniz şu sıralarda mesela 8 değil de, yani aynı ipi kullanırsanız tabii ki 8 değil de 7 yaparsanız daha küçük olur. Ya da bir kafes daha eksik örersiniz. Hem buradan bir eksiltip hem bir kafes daha eksik örersiniz. O zaman küçülür. İnternette gördüğüm model şurası 11 kutucuktu. Şu zincire gelene kadar 11 kutucuktu. Benim 10. Çünkü benim ipim daha kalın. O sanırım Alize Diva tarzı bir iple örülmüş. O yüzden şu bir tane fazla kutucuğu. Baktım baya B-kabın çok üzerine çıktı o şekilde örünce. Ben de bir tane küçülttüm. Siz de şu sıralarla oynayarak ya da bir sıra fazla, bir sıra eksik örerek kendi ölçünüzü, kendi kabınızı ölçerek bulabilirsiniz. Çok kolay. Çok zor bir şey değil. Gözünüzde büyütmeyin. Gayet basit bir örnek. Şimdi aşağı şuraya kadar iniyorum örerek ve hiçbir ölçü sayı değişmeyecek. Sürekli aynı sayılarla örmeye devam ediyoruz. Bir sıra ördüm. Şimdi sıra başındayım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Boşluğa 3 trabzan. Gene 2 zincir, 3 trabzan şeklinde devam ediyorum. Ortadaki 2 zincirlik yere kadar. 3 sıra ördüm.
sayı değişikliği yok. Aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 doluyorum. Boşluğa. Aynı şekilde örmeye devam ediyorum. Bu 4. sıra. Bundan sonra 2 sıra daha örünce kap bitmiş olacak. Evet, kaplar bitti. Son sıradayım. Son 6. sırayı örerken diğer kapla birleştireceğim. Şimdi bu son sırada şuradaki sıra gibi kafes olacak şimdi. 1, 2, 5 değil 2 zincir çekiyorum. Şuradaki 2 zincire, ikinci zincire bağlıyorum. Bir zincir daha çektim. Üzerine doluyorum. Bir trabzan yapıyorum boşluğa. İkinci trabzanı yaptığımda örgüyü gene çeviriyorum. Şurada ortadaki trabzana bağlıyorum. Üzerine alıyorum. Üçüncü trabzanı örüyorum. Şimdi kafese geldim. Bir zincir. Şöyle örneği düz tutayım da görünsün. Bir zincir. Şu kafesteyim. Kafesin içine bağlıyorum. Bir zincir daha çekiyorum. Örgünün üzerine alıp boşluğuna batıyorum. İkinci trabzanı yaptığımda şöyle çevireyim. Şu orta trabzanın üzerinden bağlıyorum. Sonra tabii ki zincir çekmiyoruz. Hemen üzerine alıp üçüncü trabzanı örüyorum. Bir bağlama daha yapalım. Bir zincir. Şöyle örneği çevireyim. Ortaya bir zincir daha dolayıp karşıya trabzan. Şimdi artık bağlama yapmayacağımız için 3 trabzanı normal ördüm. 4, 1, 2, 3, 4 noktasından eklemiş oldum. Şimdi son sırayı örmeye devam ediyorum. Örgü kaplar bitti. Yalnız bunları birleştirirken söylemeyi unuttum başta. Şu örgü başlangıçları aynı olsun. Mesela şurada daha kabartmalı duruyor. Fakat çevirdiğimiz zaman daha farklı. Şu kabartmalı ikinci sıraların kabartmaları bir sıra sonradan başlıyor. Burası da öyle. Yani burayı da kullanabiliriz. Burayı da yani bu yüzü de kullanabiliriz. Bu yüzü de kullanabiliriz. Yalnızca bu iki tarafta birbirine aynı olsun. Yani bir tanesi bu yüzdeyken diğeri bu yüzde olmasın. Güzel olmaz. Dikkat edin. Hangisini beğenirseniz, örgünün hangi yüzünü beğenirseniz o yüzü tam eşit şekilde getirip öyle ekleyin. Şimdi bir sıra geçeceğimiz sık iğneye sıra geldi. Şu ortalara değil, boşluklara, bu boşluklara değil, böyle değil. Bir zincir çekiyorum. Trabzanın içine
normal sık iğne. Sonra ikili trabzan, çünkü bunlar 2 şöyle uzun 1 2 batacak yer var ikili trabzanda. Şu da öyle. Bunların hepsi ikili trabzan. O yüzden bir zincirine bir diğer zincirine batarak örgüyü örüyoruz. 1 2 boşluklara batmıyoruz. Şöyle içine ikili trabzanın zincir yerlerine şöyle 1 2 buralara batarak örgünün tamamını öreceğiz. Şuralarda tekrar geçişleri, şu bağlamayı tekrar göstereceğim. Sık iğne tarafına geldiğimizde de her sık iğnenin üzerine denk gelen yere içinden batarak gene sık iğne. Her trabzana sık iğnenin paraleline gelen boşluklara şöyle bakın, bunlar her boşluğa, sık iğnenin boşluğuna gene birer sık iğne. Kabın en üst tepesine geldim. Gene zincirlere batarak trabzanları da normal. Ama normal sık iğne, çakma sık iğne örmedik her tarafı. Şimdi ortaya bir kere gene zincire batarak bir kere sık iğne yapıyorum. Sonra gene trabzanların üzerine ve aradaki zincirlerin içine. Şuraya şu kadar örüp şurada bir bağlama daha yapacağız. Şu arada. Şimdi göğüs ortasından şöyle göstereyim. Oyayı yaparken şurada tekrar buraya geçerken bir bağlama daha oluyor. Şu şeyin trabzanların başındayım. Bunları örmüyorum. Şu karşılığı da bu. Bunu da örmüyorum. Diğer başa bir sık iğne yapıyorum. Bir bağlama daha yapmış olduk. Ve zincirlere batarak trabzanlara normal 3, bunlara 2, bu şekilde burayı da aynı şekilde örüyorum, bitiriyorum. Bu bittikten sonra belki bir sıra daha alt kısmı bir sıra daha sık iğne yapabilirim ve şu iki uçtan, şu iki yan bedenden bağ yapacağız. Bir de buralara bağ yapacağız. Onu çift kat iplikle yapacağımız için onu da göstereceğim. Şimdi ben şu sırayı bitireyim. Evet, örgünün sık iğnesi bitti. Yalnız şu alt kısmı biraz zayıf geldiği için buraya bir sık iğne daha geçtim. Şimdi daha güzel oldu. Bağcığa geldik. 2 zincir çekiyorum. Hiç ipliği koparmadım. Şu en alt battığımız en son ilmeğin şöyle karşılıklı iki kanadını alıyoruz. Bu şekilde. Ve iyi bir kalınlıkta çıkmış oluyor. Yoksa direkt zincire şöyle göstereyim. Şöyle zincire, hemen ilk zincire batarsak çok anlamsız, çok çirkin bir incelik oluyor burada. Bütünlük teşkil etmiyor bağ ile örgü arasında. O yüzden
Şurada en son battığımız ilmeği çift alıyoruz şöyle karşılıklı. İnce ördüğümüz için. Şöyle karşılıklı alıyorum ve böyle çıkıyorum. Şimdi her çıktığım ilmeği tekrar örüyorum. Şurası şöyle çift alıyorum ama bakın. Bunu atarak yaparsak daha kalın olur. Şöyle dolayarak batarsak şöyle çift kat alıyoruz. Daha kalın olur. Hatta kalın olursa daha mı iyi olur diye baktım. Evet. Ben şimdi bunu tekrar başlıyorum. Atarak, dolayarak yapınca daha güzel oldu. 1, 2 zincir doluyorum. Gene en son ilmeği şöyle karşılıklı bir kere de çıkıyorum. Doluyorum. Şuraya çift kanadını alarak batıyorum. Tekrar doluyorum. Doluyorum. Çift alarak, zincir yok tabii ki. Şu her yükseltiye bir daha dönüp batıyoruz. Örüyorum. Ördüğüm yere tekrar batıyorum. Bu şekilde bu görüntüde bir bağ oluşuyor. Doluyorum. Çift alıyorum. Doluyorum. Bu şekilde bağımızı istediğimiz uzunlukta örüyoruz. Evet, bikininin üstü bitti. Bağları gene daha önceki bikinilerde yaptığım gibi uçlarına birer fıstık yaptım. Gayet güzel, çok şık, örgüsü temiz bir bikini üstü oldu. Şimdi hemen vakit kaybetmeden bikininin alt kısmını da örelim. 14 zincir çektim. Üzerine doladım. 3. zincire çakma sık iğne. Bikininin altı da üstü gibi çakma sık iğne, yani yarım trabzan örüyoruz. Ve bu başlangıç 12 çakma sık iğne üzerine örülüyor. Bikininin altı başlangıcı A kısmı 12 çakma sık iğne. İki, 4, 6, 8, 10, 11, 12. 2 zincir dönüyorum. Üzerine alıp hemen dibine. Bu 2 zincir bizim bir üste çıkmamızı sağlıyor. Doluyorum. Hemen yanına bu şekilde hiç arttırma, eksiltme yapmadan 12 sıra örüyoruz. Bu şekilde 12 trabzan üzerine 12 sıra örüyorum. 12 sıra düz ördükten sonra bir sıra arttıracağım. Bir sıra arttırmadan öreceğim. 2 zincir hemen dibine bir tane daha arttırmış oldum. Örüyorum. Son
Trabzanın üzerine bir tane daha batıyorum. Hem bir başta hem diğer başta arttırmış oldum. 2 zincir yukarı çıkıyorum. Hemen ilk dibine batıp dümdüz arttırmadan örüyorum. Diğer sıraya da gene aynı şekilde 2 zincirle çıkıyorum. Hemen dibine 2 kere batıyorum. Ve bir de diğer başta 2 kere batıp bu şekilde arttırarak bir arttıracağız. Bir tane arttırmadan öreceğiz. Bu şekilde 10 sıra örüyoruz. 12 sıra düz ördük. Sonra 2 sırada bir arttırarak 10 sıra ördüm. Şimdi 2 zincir çektim. Bundan sonra 16 sıra her iki taraftan da arttırarak örüyorum. Her sırada buralarda şurada yaptığımız arttırmayı artık 2 sırada bir değil her sırada yaparak 16 sıra daha örüyorum. Şimdi ben ön parçayı tamamen bitirdim. Şöyle göstereyim. Buraya kadar hiç arttırmadan 12 çakma trabzan üzerinden 12 sıra. Sonrasında 10 sıra 2 sırada bir arttırarak sadece bir yüzünden arttırdık. Diğer tarafını arttırmadan ördük. 10 sıra. Akabinde 16 sıra her sırada her gidiş gelişte arttırarak 16 sıra. 16 sıradan sonra 12 sırada tamamen dümdüz. Şuradaki gibi, şuradaki gibi, burayı da 12 sıra dümdüz örüyoruz. Sonra şuradan ip takıp şu kafesi örüyoruz. Şimdi ben buraya kadar parçayı bitirdim. Şurayı yapmak için tekrardan ip takacağım. Kafesi nasıl ördüğümü burada anlatacağım. Buraya kadar anlaşılmıştır herhalde. 16 sıra tamamen arttırdık. 12 sıra dümdüz ördük. Gayet basit. Şimdi şu kafesi başlayalım. Şu tam karşılığı olan sıranın başına 3 trabzan yaptım. Aynı yere batarak. Sonra 2 zincir şuraya. Karşılığını. Bir tanesinin karşılığı, diğerinin karşılığı şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 üçlü trabzan yapıyorum. Şu iki çizgi örgünün arasına gelen yerlere. İki, 4, 6, 7. Şimdi buradaki gibi şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 sıra bu şekilde örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 çeviriyorum. Hemen boşluğa üst bikini üstünde yaptığımız gibi kafes şeklinde 12 sıra daha örüyoruz. Diğer tarafı da ördüm. Şöyle arkaya dikilecek diğer tarafı. Bunun bittikten sonra ölçülerini yani santim olarak ölçülerini de vereceğim ki kendinizi öreceğiniz zaman bir fikir oluştursun. Bu 38 beden oluyor. Şimdi arkayı örüyorum.
İp burada bitmişti. Tekrar buradan başlıyorum örmeye. Çakma sık iğne üzerinden hemen başa bir kere batıyorum. Bir daha. Tekrar diğer sık iğneleri örüyorum. Diğer başa kadar. Bu başta da şöyle battığım yere bir kere daha batarak arttırmayı her sırada yapıyorum. Sıra sonundaki son ilmeğe de 2 kere batarak arttırıyorum. Ve bundan sonra 26 tamamı 26 ilmek arttırarak örüyorum. Her iki taraftan da her sıradan da 26 sıra arttırarak örüyorum. Ondan sonra 12 sıra hiç arttırmadan dümdüz örüyorum. Evet, arka kısım da bitti. Bu şekilde arkaya dikilecek. Tığla değil de iğneyle dikmek istedim. Daha ince bir dokusu olsun diye. Çok tek katlarından şöyle ince ip alarak kalınlaştırmadan dikişi şöyle ince ince tam karşılıklarına tek kat alarak bu şekilde dikiyorum. Bunun ölçüleriyle çok rahat oynayabilirsiniz. Şu arttırmayı 16 sıradan daha fazlalaştırabilirsiniz ya da düşürebilirsiniz. Burayı da kalınlaştırabilirsiniz ya da düşürebilirsiniz. Kendi bedeninize göre istediğiniz ölçüyü yapmakta çok müsait bir model. Şimdi ben bu dikişleri bitireyim. Oya kısmına geçeyim. Evet, örgü bitti. Şimdi oyasını yapıyorum. Şu bel kısmına ve bacak kısımlarına üstünde bikini üstünde yaptığım normal sık iğne ile son olarak örüyorum. Ben ölçü hemen vereyim. 34 santim. Şöyle 34 santim. Yüksekliği de 24 santim. Üst kısımda gerçi kendi ölçünüze göre yapacaksınız. Ama hani bir fikir vermesi açısından şöyle 17 santime 19 santim bir fikir verir en azından. Kendi ölçünüze göre yapacağınız için backup ve 38 beden bu ördüğüm bikini. Yardımcı olabildiysem sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere.